Bilim insanlarından Mars vebası uyarısı. Kızıl gezegenden alınan örneklerin Dünya'ya getirilmesi yıkıcı bir pandemiye neden olabilir. Amerika Uzay ve Havacılık İdaresi, Perseverance gezegeni, kızıl gezegeni araştırırken ve insanlı yolculuk söz konusuyken bilim insanları Mars'tan alınan taş ve toprak örneklerinin Dünya'ya getirilmesinin büyük riskler taşıdığını açıkladı. Mars'tan alınan numunelerde yer alan mikroorganizmaların Dünya'nın karasal ortamında insanların savunmasız olduğu ölümcül pandemilere neden olabileceğini öne süren araştırmacılar, olası bir Mars vebası salgını hakkında uyardı. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ve Avrupa Uzay Ajansı, Mars'taki kaya ve topraklardan alınan örnekleri ayrıntılı bir şekilde test etmek için Dünya'ya getirilmesi amacıyla birlikte çalışıyor. NASA ve ESA 2026'da Mars'tan alınan örnekleri toplamak için araç fırlatacak. İki kuruluş geçen Şubat ayında kızıl gezegene inen Perseverance gezegeni tarafından toplanan örnekleri almak için 2026'da bir kara aracı fırlatmayı planlıyor. Dolayısıyla potansiyel olarak içinde yaşayan mikroorganizmalar bulunabileceği toprakların yakın bir gelecekte Dünya'ya ulaşmış olacak. NASA'nın açıklamasına göre Mars'ın bozulmamış örneklerini Dünya'ya geri döndürmek nesillerdir bilim insanların en büyük hayallerinden biri oldu. Ancak Mars'tan alınan örneklerin Dünya için oldukça büyük riskler taşıdığını iddia eden bir grup bilim insanı tarafından kurulan Uluslararası Mars Numune Dönüşüne Karşı Komite'de yer alan Dr. Gilbert Levin bu konuda pek hevesli değil. Mars'taki organizmalar Dünya'da ölümcül salgınlara neden olabilir. NASA'nın 1975'ten 1983'e kadar süren Viking programında mühendis olarak çalışan Levin, Daily Star'a verdiği demeçte kızıl gezegende yer alan mikroorganizmaların Dünya'nın savunmasız olduğu yıkıcı bir Mars vebası pandemisine neden olabileceğini öne sürdü. Levin, numuneler güvenli kaplar içinde Dünya'ya getirilse bile bir kısmının kabın açılacağı laboratuvardan kaçma ihtimalinin yüksek olabileceğinden endişeleniyorum ifadesini kullandı. Diğer taraftan bilim insanları gökbilimci Carl Sagan'ın 1973 yılında yayınlanan Kozmik Bağlantı adlı eserine atıfta bulunarak benzer bir uyarı dile getirdi. Mars, biyolojik açıdan karmaşık bir ortama sahip. Buradan elde edilen örnekler Dünya'daki karasal oralman nakledilirse muazzam biyolojik hasara yol açabilecek patojenler ve organizmalar meydana gelebilir. Dünya'ya getirmeden önce Ay'da bekletilebilir. Öte yandan Barry DiGregorio, Mars'tan toplanan örnekleri güvenli bir şekilde getirmenin yolunu Dünya'dan önce Ay geçidi uzay istasyonunda bekletmek olacağını söyledi. Böylece Mars salgınlarına karşı bağışıklığı olmayan dünyalara enfeksiyon salınma riski olmadan numuneler üzerinde çalışılabilir. DiGregorio, Dünya'nın biyosferinin %100 korunmasını garanti etmenin tek yolu budur dedi. Bununla birlikte ESA, numuneleri Dünya'daki laboratuvarlara hemen getirmenin acil bir gerekliliği olmadığını belirterek son raporlarından birinde alınan örnekleri kararlı bir Mars yörüngesine bırakmak mümkün olan birkaç alternatif stratejiden biridir açıklamasını yaptı. Sadece Dünya'daki laboratuvarlar örnekleri inceleyebilir. Ancak yalnızca Dünya üzerindeki laboratuvarlar Mars'ın jeoloji ve tarihi hakkında sonuçlara varmaya izin verecek gerekli tüm testleri yürütmek için gelişmiş ekipmana sahip. NASA'nın gezegen bilimi direktörü Lori Glaze, şu anda Mars'a taşıyamayacağımız son teknoloji laboratuvar araçlarıyla çalışıyoruz. Bu yüzden Mars'tan alınan örnekleri belki onlarca yıl boyunca inceleyerek yeni bilgiler edinmeyi hedefliyoruz dedi. 8G kanalı olarak sizlere Mars vebası bilgilerini vermeye çalıştım. Eğer bilgilerimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.